Arkadaşlar selam. Bugün çok sevdiğim ve gerçekten de inanılmaz özelliklere sahip bir tane siteden bahsetmek istiyorum. Aslında bu sadece bir site değil. Aynı zamanda siz kendi bilgisayarınıza bunu yükleyebiliyorsunuz ve içerisinde muazzam örnekler var. Hatta IDE'nize bile yükleyebiliyorsunuz. Sitenin ismi cheat.sh. Bu site sayesinde gerçekten de çok enteresan şeyler görebiliyorsunuz ve inanılmaz güzel yapmışlar. Hem siteyi göstereceğim size hem de GitHub sayfasından bahsedeceğim. Çünkü GitHub sayfasında da muazzam örnekler var. Ama ilk önce bu site ne yapıyor ve nasıl kullanabiliriz bir ondan bahsedeceğim. Tabii ki şöyle ufak bir detay var. Eğer Windows kullanıyorsanız Windows'un içerisinde siz curl ile birlikte büyük bir ihtimalle temelinin içerisinde curl yoktu diye hatırlıyorum. Curl ile birlikte buradaki komutları kullanamayacaksınız ama Git 5 kurduysanız veyahut da Git SCM'i kurduysanız ve içerisinde 5'i de kurduysanız orada kullanabilirsiniz. Veyahut da sanırım bugün veyahut da yarın bir tane daha video hazırlayacağım. O da Linux subsistemin Windows içerisinde kullanılmasıyla alakalı ki bence o konuda çok güzel bir konu olacak. Böylelikle siz Windows'un içerisinde Linux subsistemi kullanabileceksiniz. Yani Ubuntu'yu kullanabileceksiniz. Ve Ubuntu işletim sisteminin içerisinde yapabildiğiniz her şeyi Windows'un içerisinde yapıp yine aynı şekilde bütün terminal komutlarını kullanabileceksiniz. Peki bu cheat.sh ne işe yarıyor? İlk yapıldığı zamanlarda bu sitede sadece terminal komutları vardı ve terminal komutlarından kastım da işte ls nasıldır, cd nasıldır bunun gibi komutlar vardı. Şu anda çok manyak bir seviyeye gelmek üzere. Go dilinde, Python dilinde veyahut da işte JavaScript'te veyahut da ne arıyorsanız o dildeki yazdığınız herhangi bir şeyin, bir fonksiyonun veyahut da istediğiniz herhangi bir özelliğin cheat sheet'ini de artık getiriyor. Ve deli gibi bir liste var içerisinde. Bu listeyi de şuradan belki gözükmüyordur ama tıklayınca şurada bir tane liste gelecek ve bu listeden de seçebileceksiniz. İnanılmaz güzel özellikler var. Peki bunu terminalde nasıl kullanıyoruz? İlk önce ona bakalım. Daha sonra bu web sitesine tekrar geri döneceğim. Daha sonra da GitHub hesabına bakıp orada neler yaptığımıza bakacağız. İlk önce basit bir işlemle başlamak istiyorum. Terminalime geldim. Terminalime geldikten sonra curl ve cheat.sh dedim. Bunu dedikten sonra cheat.sh'ın curl ile birlikte karşıma sonuçları çıktı. Ve nasıl kullanılacağı ile ilgili bazı örnekler var. Şurada gördüğünüz gibi bazı örnekler var. Bu örneklerden bir tanesini hemen yazayım. /ls dedim. Yani listeleme komutu nasıldır ve burada neler yapabiliriz bununla ilgili hemen bana cheat sheet'i göster dedim. Ve enter'a bastığımda burada ls 1 var mesela benim en sevdiğim komutlardan bir tanesi. Veyahut da ls-la var ki çok fazla kullanılır. ls-lh var ki humanize etmek için çok fazla kullanılıyor. Bu tarz komutları buradan artık görebiliyoruz. Peki başka ne yapabiliyoruz? Python yazabiliyoruz. Ve Python yazdığımızda da Python ile ilgili her şeyi de iki nokta üst üste list diyerek buradan görebileceğimizi söylüyor. Peki ben bunları nereden bileceğim? Yani daha neler yapabiliyorum acaba? Şöyle yapalım. Web sitesine gidiyorum. Web sitesine gittikten sonra bana yıldız ver diyor ki vermelisiniz bence de. Web sitesine tıkladım ve web sitesine tıkladıktan sonra burada cheat.sh ile ilgili yapılabilecek her şey var. Ve inanılmaz güzel özellikler var ama şuradan bir tane deneyelim en azından neler olduğunu görmek için. Mesela Python ile ilgili şuradaki örneği aldım ve kopyaladım ve terminalimi çalıştırdım. Terminalimi çalıştırdıktan sonra tekrar söylüyorum. Windows kullanıyorsanız ben command prompt'un içerisinde şeyin olduğunu hatırlamıyorum. Curl'ün olduğunu hatırlamıyorum ama Linux subsistemle birlikte kullanabiliyorsunuz veyahut da Linux'te Mac'te kullanabiliyorsunuz. Bunu bu şekilde yazmak istemezseniz de yine yeni bir tane sekme açıp şuradaki curl'ü silip cheat.sh deyip yine buradan yapılabilecek işlemlere bakabiliyorsunuz. Ama biz terminalimizi açalım ve terminali açtıktan sonra yazalım ve sonucu burada görelim. Şöyle bir işlem olmuş. Burada random'ın ve string'in nasıl birlikte kullanılacağının birinci örneği ile ilgili çalışmayı gösteriyor. Burada import UUID'yi almış ve burada bizim herhangi bir string'i nasıl alabileceğimizi direkt olarak gösteren bir örnek vermiş. İkinci örneğe baktığımız zaman da 10 tane random ve 5 tane random'ı string ve random olarak nasıl alabileceğimizle ilgili yine başka bir örnek vermiş. Burada yine aynı şekilde web sitesinde
farklı kullanım şekilleri var. Ve siz şurada bir yerlerde olması gerekiyordu. E, Çok enteresan yerlerde kullanabiliyorsunuz. Özellikle kendi editörlerinizin içerisinde de kullanabiliyorsunuz ama burada en önemli özelliklerden bir tanesi cheat.sh'ın gerçekten de o komutlarla ilgili en güzel örnekleri içerisine koymuş olması bence. Mesela ls'e baktığınız zaman veyahut da şuradan ssh diye bakalım. SSH'e baktığımız zaman en fazla kullanılan örnekleri burada gösteriyor. Ve bu örneklere bakarak da ben bunu böyle kullanmalıyım veyahut da şunu yapabilirmişim gibi bakabiliyorsunuz. Yine aynı zamanda web sitesinin linkine de buradan ulaşabiliyorsunuz. Yani curl cheat.sh diyerek de bütün web sitesindeki içerikleri de buradan görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda mesela neye bakalım? Tar'a bakalım. Tar'la ilgili yapılabilecek işlemleri burada direkt olarak gösteriyor. Çünkü bazen bir komut buluyorsunuz. O komutu bir şekilde hatırlıyorsunuz. Mesela elen olsun link için. Bu komutu hatırlıyoruz ama nasıl kullanılacaktı? Bununla ilgili bazen doküman bulmakta zorlanıyoruz ve ikide bir Google'lamamız gerekiyor. Cheat.sh sayesinde biz gidip de bir şeyleri teker teker Google'lamak zorunda kalmıyoruz. Hatta dilin özellikleriyle ilgili yapmak istediğimiz her şeyi de buradan yine görebiliyoruz. Yine Python'dan örnek vermiştim biraz önce. Çok keyifli. Arada sırada bakıyorum. Bununla ilgili de bir tane video çekeyim dedim. Çünkü bazen bu tarz siteler gerçekten hayat kurtarıyor ve cheat.sh çok gelişiyor. Hatta siz de gelişmesine katkıda bulunabiliyorsunuz. Kendi istediğiniz özellikleri de içerisine yazıyorsunuz ve bayağı da içerikte katkıda bulunanlar var. Çünkü sanırım bir 6 ay önce baktığım zaman bu kadar içerik yoktu. Şu anda deli gibi içerik üretmişler ve üretmeye de devam ediyorlar. Çok seveceğinizi düşünüyorum. Aynı zamanda yeni bir tane daha video hazırlayacağım. Bu konuyu da ona bağlamak istemiştim açıkçası. Windows'un altında subsystem kullanarak command prompt'tan kurtulup gerçekten de daha keyifli bir terminal ortamına nasıl geçebilirsiniz? Bununla ilgili bir tane video hazırlayacağım. Yine belki bu videonun altına onu da eklerim linkini. Ama cheat.sh'a her gün biraz bakın ve gerçekten çok keyifli komutlar göreceksiniz. Yine kendi kullandığınız dille ilgili özellikler de buradan görebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Ve altta da cheat.sh'ın sevdiğiniz özellikleri nelerdir bunları yazarsanız çok sevinirim. Çünkü ben de gerçekten de neler yaptığınızı görmek isterim. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.